Efendim örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün ayağı kavrayan, oldukça hoş görünen bir bayan patik modelinin yapımını göstermek istiyorum sizlere. Taban olarak yapıldığı için ayağı tam kavrayan bir model. Patiğimizin yapımında şöyle göstereyim hemen. Nako Superlam Special isimli bir ip kullanıyorum. Burası renk numarası. 100 gramı 200 metre olan bir ip. Orijinalinde de aynı şekilde 100 gramı 200 metre olan bir iple çalışılmış. Ben 100 gramı 250 metre olan bir iple çalıştım. Bu öndeki model kısmı bu kadar belirgin olmadı. Ben o yüzden orijinaline sadık kalarak 200 metrelik bir iple modelimi çalışıyorum. 3,5 numara şiş kullanıyorum. 200 metrelik bir ip ve 3,5 numara şiş kullanarak verdiğim sayılarda başlayacak olursanız gördüğünüz gibi patik modelimiz 38 ila 40 numara arasına rahatlıkla uygun olacaktır. 3 numara şiş kullanırsanız aynı sayılarda bu defa 37-38 numaraya göre uygun olacaktır. Patiğimizin yapımına alttaki taban bölümünden başlıyoruz. Patiğimizin yapımına 63 ilmekle 3,5 numaralı şişle başlıyoruz. 63 ilmeğimi hazırladım. Hemen örgüme başlıyorum. Patik modelimiz başlangıcında ve sonunda burası topuk kısmını oluşturacak şekilde artırma yapılırken ortada kalan kısmında V şeklinde burun kısmını oluşturan bölümde artırma yapılacak. Bunun için artırma yerlerinde hemen ayraç koymak istiyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane ilmeğimi artırıyorum. Hemen buraya bir tane ayraç koyuyorum. Artırma yerini belirtmek için. Devamında 30 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Mama. 27, 28, 29, 30. 30 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi burada hemen bir ayraç koymak istiyorum. Sonrasında bir tane ilmeğimi artırıyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar bir tane ilmeğimi artırıyorum ve buraya ikinci ayracımı koyuyorum. Sonra tekrar 30 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün ön yüzü. Sadece ön yüzünde örerken artırma yapıyorum. Düz örerek devam ediyorum. 30 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 30. Şimdi burada hemen bir tane ayraç koymak istiyorum. Devamında bir tane ilmek artırıyorum. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzünde artırmamı yaptım. Arka yüzde artırma yapmadan sadece hepsini düz örüyorum. İlmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar ayracımı alıyorum. Sıra boyunca bu şekilde düz olarak devam ediyorum. Düz olarak ördüğüm için biraz hızlı gidiyorum. Sadece artırma yerlerinde yavaş örüyorum. Böylece artırma yerlerini rahatlıkla anlayabilirsiniz. Sıra boyunca hepsini düz olarak örüyorum. Arka sırada artırma yapmıyoruz. Sadece ilmeklerimizi düz olarak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örerek geldim.
Böylece arka yüzde ikinci sıramı tamamladım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Burası artırma sırası. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Burada bakın ayrılma yerine geldiğim zaman hemen bir tane ilmek artırıyorum. Tekrar ayracımı aktarıyorum artırma yerine. Diğer ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. İlmeklerimi düz örerek geliyorum. Burada artırma yerine geldim. Hemen ayracımı alıyorum. Devamında bir tane ilmek artırıyorum. Ortadaki oluşan 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar bir ilmek artırıyorum. Devamında ilmeklerimi düz örüyorum. Burada orta kısımda V şeklinde açılan bir artırma yapıyoruz. Ayracımızdan sonra ve önce şeklinde artırarak ayracımızın içinde kalacak şekilde artırmamızı devam ettirmemiz gerekiyor. Örgümüzün sonuna kadar ilmeklerimizi düz örmeye devam ediyoruz. Düz örerek sıra sonuna kadar geldim. İğnemi alıyorum. Burada tekrar bir tane ilmek artırıyorum. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Burada herhangi bir artırma yapmıyoruz. Sıra boyunca ilmeklerimizi sadece düz olarak örüyoruz. Örgümün orta bölümüne geldim. İlmeklerimi düz örmeye devam ediyorum. Örgümün sonuna kadar devam ettim. İlmeklerimi bu şekilde ördüm. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. İpimin başlangıç ipimin sağ tarafta başlangıçta olduğu bölümde, yani artırma yaptığım sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada artırarak oluşturduğum daha önceki 2 ilmeğimi tekrar düz olarak örüyorum ve burada tekrar ayraca geldiğim zaman bakın bir tane ilmek artırıyorum. Şişimde şu anda kenar ilmeğinden sonra 3 tane ilmeğim oluştu. Ayracımı burada tekrar alıyorum. Diğer ilmeklerimi düz örerek ortadaki arttırma bölümüne kadar bu şekilde devam ediyorum. Örerek örgümün ortadaki bölümüne geldim. Hemen ayracımı aldım. Pardon, ayracımı bunu alıyorum. Tekrar artırma yerindeyim çünkü. Tekrar bir tane ilmeğimi şişime atıyorum. Ortadaki oluşan 2, 3, 4, 5 ilmeğimi düz örüyorum ve tekrar bir tane ilmek artırıyorum. Şu anda şişimin arasında bakın 2, 4, 6, 7 tane ilmeğim oluştu. Bunu tekrar alıyorum arttırma yerini belli etmek için. İlmeklerimi sıra boyunca düz örerek devam ediyorum. Bu iki ayracın içerisinde kalacak şekilde artırmalarımızı yapıyoruz. Burası tam ortadaki bölüm. Bu şekilde artarak burası burun kısmını oluşturan bölüm olacak. Sıra boyunca düz olarak devam ediyorum. Örgümün sonunda bir artırmam daha var çünkü oraya kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Tekrar ayracımın içerisinde kalacak şekilde artırmamı yapıyorum. Kalan ilmeklerimi örerek sıramı tamamlıyorum. Örgümün arka yüzünde herhangi bir artırma yapmadan sıra boyunca hepsini düz örerek devam ediyorum. Bu şekilde bakın ayraçların içinde kalacak şekilde örgümüzün başında ve sonunda ve orta kısmında olacak şekilde artırmalarımıza devam ederek
taban kısmını hazırlıyoruz. Ben örgüme devam ettim. Biraz daha ilerlettim. Başlangıç sırası 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş haroşa oldu. Bakın ipim sağ tarafta, başlangıç ipim. Burası benim ön yüzüm olarak kullanıyorum. Son artırma sıramı yapıyorum. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek artırdım. Kenar ilmeğinden sonra 5 ilmek artırdım. Şu anda toplamda 6 tane ilmeğim var. 7.'yi artırıyorum. Bu benim son artırma sıram. Artık artırma sıram bittiği için ayraçlarımı alıyorum. Bu artışları anlayamayan izleyicilerim oluyor. Yeni başlayan, örgüye yeni başlayan. O yüzden son artış sırasını göstererek hem de artan ilmekleri göstererek anlatmak istedim. Buraları hızlı geçiyorum çünkü herhangi bir işlem yapmıyorum. Sadece düz olarak örüyorum. Burada bakın ayracımın olduğu yere geldim. Şu anda iki ayracın arasında 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane ilmek var. Birer tane daha artırarak bunu 13 tane yapıyorum. Bir tane artırdım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayracımı artık çıkartıyorum. Bir tane daha artırıyorum. 13. Patiğimin burun kısmında artırdığım ilmek sayısı 13 tane oldu. Burası son artırma sıram dediğim gibi. Örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Çünkü örgümün bitiş sırasında bir tane daha arttırma yerim var. Videoyu kesmeden hemen hızlıca örmek istiyorum. Tamam anneciğim, bekle. Hemen örerek geliyorum hızlıca. Ayracımı burada bırakıyorum. Şu anda bakın kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek artırmışım. Kenar ilmeğiyle birlikte 6 tane ilmeğim var. Bir tane daha artırarak 7 taneye tamamlamış oluyorum. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Böylece artış sıram bitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördüm. Ön yüzde artış sıram bitti. Arka yüzdeyim. Burada artık artışım bitti. Arka yüzden örerek sıra boyunca devam ediyorum. Bakın burada artışım bitti. O yüzden ayraçlarımı da ayırdım. Bu şekilde sıra boyunca arka yüzden örerek tamamlıyorum. Örgümün artık ön yüzündeyim. Artırmalarım bitti. Bir sıra daha ön yüzde son kez örüyorum modelimi kurmadan önce. Bu şekilde herhangi bir artırma yapmıyorum. Bakın ipim gene sağ tarafta, başlangıç ipim. Yani burası benim ön yüzüm. Ön yüzde ilmeklerimi sıra boyunca herhangi bir artırma yapmadan örmeye devam ediyorum. Ön yüzden sıra boyunca örgümü tamamladım. Arka yüzden de örerek bir sıra daha örüyorum, tamamlıyorum. Ve tekrar ön yüze geldiğim zaman modelimi kurarak eksiltmelerime başlıyorum. Arka yüzden bu şekilde sıra boyunca bir kez daha düz örüyoruz. Arka yüzden örgümü tamamladım. Şu anda örgümün ön yüzündeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diş haroşam oluştu. Ve ben taban kısmını bu şekilde tamamlamış oldum. Örgümün başlangıcında, sonunda ve ortasında olmak üzere artışlar yaptım. 6 sıra artış yaptım. Toplamda 6, 12, 18 ve 24 taneye tamamlamış oldum. 63 ilmekle başladığım patiğim şu anda 87 ilmeğe çıktı. 63 ile başlıyoruz. 87 ilmekle patiğimizi tamamlıyoruz. Şimdi üst bölümüne 27 ilmeğimizi örüyoruz. Şu anda örgümün ön yüzündeyim.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ilmeğimizi ördük. Hemen buraya bir ayraç koyalım. Burun kısmımızı oluşturuyoruz. Sonrasında ilmeğimizin içerisine giriyoruz. 1 2 3 defa dolayarak düz örüyoruz. Sonraki 3 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Tekrar 4. ilmeğimizi 1 2 3 defa dolayarak örüyoruz. 1 2 3 tane ilmeğimizi düz örüyoruz. 1 2 3 ilmeğimizi 3 defa dolayarak 3 ilmek olacak şekilde örüyoruz. Sonraki 3 ilmeğimizi düz örüyoruz. 4. ilmeğimizi bu şekilde 3 defa dolayarak örmemiz lazım. Bu tarafı sarmak istiyorum. Kaç ilmek kaldı? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ve 27 2 4 5 ilmeğimize daha model kuruyoruz. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Son ilmeğimi 3 defa dolayarak düz örüyorum. Hemen buraya bir tane ayraç koymak istiyorum. Diğer ilmeklerimi düz örerek sıra boyunca devam ediyorum. Patiğimizin her iki tarafı da sadece düz olarak devam ediyor. Model kısmımız ve eksilme kısmımız sadece burun kısmında. Bu yüzden ağırlıklı olarak bu bölümü anlatmak istiyorum. Sıra boyunca ilmeklerimizi düz örüyoruz. Örgümün arka tarafındayım. Başlangıçtaki 27 ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi burada model olan bölüme geçtim. İpimi ön tarafa alıyorum. 3 defa doladığım ilmeği serbest bıraktım. Devamındaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. İpimi ön tarafa aldım. Tekrar 3 defa dolayarak ördüğüm ilmeğimi serbest bıraktım. Sonraki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Üç defa doladığımız ilmeğimizi örmüyoruz. Sadece serbest bırakarak atlatıyoruz. Serbest bıraktım. Ayracımı da tekrar alıyorum. Devamındaki ilmeklerimi sıra boyunca düz örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. İlmeklerimi düz örerek geldim. Burada tekrar aynı örmeden aldığım ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Devamındaki 3 ilmeğimi ters örüyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Sonraki ilmekleri
Sıra boyunca bu şekilde düz örerek devam ediyorum. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimi düz örerek geldim. İpimi ön tarafa alıyorum. Tekrar ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Sonraki 3 ilmeğimi düz örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. İlmeğimi atlatıyorum. Sonraki 3 ilmeğimi düz örüyorum. İlmeğimi örmeden atlattım. Devamındaki ilmeklerimi düz örerek sıra boyunca devam ediyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Örerek geliyorum. Burada şimdi modelimi tekrarlamam lazım. Örmeden atladığım ilmeğimin içerisini düzelterek giriyorum. 1, 2, 3 defa dolayarak bir kez daha bu ilmeğimi örüyorum. Devamındaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar ilmeğimin içerisine giriyorum. Bu ilmeği 3 defa dolayarak örüyorum. Sonraki 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3 defa dolayarak örüyorum. Sonraki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde ikinci modelimize geçiş yapıyoruz. İlmeğimin yönünü düzeltiyorum ve 3 defa dolayarak düz örüyorum. Sonraki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Bundan sonrasında ilmeklerimi sıra boyunca bu şekilde düz örerek devam ediyorum. Arka yüzde sıra boyunca ilmeklerimi ördüm, düz ördüm. İpimi ön tarafa alıyorum. 3 defa doladığım ilmeğimi serbest bırakıyorum. Sonraki 3 ilmeğimi düz örüyorum. 3 defa dolayarak ördüğüm ilmeğimi serbest bırakıyorum. Örmeden atlatıyorum. Diğer 3 ilmeğimi ise düz örerek arka yüzde örgüme devam ediyorum. Bu şekilde örerek geldim. Devamındaki ilmeklerimi düz örerek sıramı tamamlıyorum. İlmeklerimi düz örerek geldim. Burada tekrar ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Sonraki 3 ilmeğimi ters örüyorum. İlmeğimi örmeden atlatıyorum. Sonraki 3 ilmeğimi ters örüyorum. Bu şekilde ikinci modelimizi devam ettiriyoruz. Örgüm arka yüzden örerek geldim. Burada tekrar ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Sonraki 3 ilmeğimi arka yüzde düz örüyorum. Bir ilmek örmeden atlatıyorum. 3 ilmek düz. Bu şekilde sıra boyunca örgümüze devam ediyoruz. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz örerek geldim. Şimdi burada ikinci modeli tamamladım. Üçüncüye geçerken bakın iki model tamamlandı. Üçüncüye geçerken eksiltme yapıyorum. Önce ilk ilmeğimi 3 defa dolayarak düz örüyorum. Devamındaki 3 ilmeği örerken bir ilmek düz örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimi birlikte keserek 2 taneye düşürmüş oluyorum. Tekrar ilmeğimi 3 defa dolayarak düz örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Sonraki 2 ilmeği birlikte tersten girerek kesiyorum. Burada iki modelin arasındaki 3 tane olan ilmeğimi bir tane eksilterek 2'ye düşürüyorum.
Son 2 ilmeğimi de birlikte kesiyorum. Son ilmeğimi de 3 defa dolayarak örüyorum. Burun kısmını tamamladım. Kalan ilmeklerimi sıra boyunca düz örüyorum. Şimdi burada 2 sırayı, 2 modeli tamamladık. 3. modele geldiğimiz zaman birer tane aralarda ilmek eksilttik. Bu şekilde örgümüze devam ediyoruz. Bundan sonraki bu modelin 3. modelin tamamlanması bölümünü göstermek istemiyorum. Çünkü 2 modeli birlikte yaptık. 3.'yü de aynı şekilde devam ettirmeniz gerekiyor. Ben örgümü devam ettirdim. İlk 2 modelden sonra 3. modeli kurarken birer tane ilmek eksiltiyoruz. 4. modeli hiç eksiltme yapmadan aynı şekilde devam ettim. 1, 2, 3, 4. Şu anda 5. modeli kuruyorum. 5. modeli yaparken tekrar bir eksiltme yapıyorum. İlk ilmeğimi 3 defa dolayarak ördüm. Sonraki 2 ilmeğimi birlikte keserek düz örüyorum. Tekrar bir ilmeğimi, uzun ilmeğimi örerken 3 defa dolayarak örüyorum. Aradaki bulunan 2 ilmeğimi birlikte düz örerek topluyorum. İlmeğimizi 3 defa dolayarak örüyoruz. Sonra aradaki bulunan 2 ilmeği birlikte keserek örgümüze devam ediyoruz. Sonraki ilmeklerimi düz örerek sıra boyunca örgüme devam ediyorum. Bu şekilde aradaki uzattığımız ilmeklerin arasında birer tane ilmeğimiz kalmış oldu. Arka tarafta ilmeklerimi düz örerek geldim. Tekrar bu 3 defa doladığım ilmeği serbest bırakıyorum. Sonraki ilmeği düz örüyorum. 3 kere doladığım ilmeği serbest bırakıyorum. Aradaki ilmeği düz örüyorum. Diğer ilmeklerimi sıra boyunca düz örerek devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. İlmeğimi örmeden atlatıyorum. Sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Bir ilmek örmeden bir ilmek düz. Bu şekilde sıra boyunca modelimi uygulamaya devam ediyorum. Tekrar ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz örerek geldim. Burada model bölümüne geldim. Örmeden atlattığım ilk ilmeğimi örüyorum. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 tane modelimiz oldu. Burada modelimiz bitti artık. Patiğimiz de sona erdi. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonra örmeden atlattığım ilmeğin olduğu yerden girerek önündeki ilmekle ikisini birlikte topluyorum. Bu şekilde ilmeklerimi ikişerli olarak kesiyorum. Burada tekrar bir eksiltme yapmış oluyorum. Sonraki ilmeklerimi düz örüyorum. Bu şekilde patiğimizi bitirdik. Sıra boyunca ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Örgümün arka yüzünde model bölümüne gelince artık burada ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bitiş kısmı için lastik hazırlıyorum böylece. Sıra boyunca ilmeklerimin tamamını düz örüyorum. Şu anda örgümün ön yüzündeyim. Burada 2 diş haroşam oluştu. Örmeye devam ediyorum. Ön yüzden 2 dişi tamamladım. Örerek gidiyorum. Arka yüzden gelirken burada tekrar bir eksiltme yapıyorum.
Şu anda örgümün arka yüzündeyim. Burası ilk modele başladığım ilmeğim. Burada bir ilmek örmeden atlatıyorum. Sonraki 2 ilmeğimi tersten girerek kesiyorum. Ve bu ilmeği de üzerinden atlatarak 3 ilmeği bir anda kesmiş oluyorum. 2 ilmeği tersten girerek kesiyorum. Bir ilmeği bu kesmiş olduğum ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Bu işlemi 3 defa tekrarlıyoruz. 3. kez tekrarladım. Kesme işlemini bitirdim. İlmeklerimi düz örerek sıra boyunca devam ettiriyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Bu ön kısımda 3 diş haroşamı oluştuktan sonra keserek artık işlemimi tamamlıyorum. Sıra boyunca bu şekilde ters örerek kesiyorum. Kesme işlemini bitirdim. Böylece patiğimizi tamamlamış olduk. Şimdi dikme işlemine geçiyorum. Dikme işleminde ön yüzü düz yüzü içe gelecek şekilde bu şekilde ikiye katlıyoruz. Karşılıklı birer ilmek girerek dikişine başlıyorum. Bu şekilde karşılıklı birer tel alıyorum. Dikme işlemini bu şekilde tamamlıyorum. Dikerek topuk kısmına doğru devam ediyorum. Hiç ara vermeden bu şekilde bitiş kısmına kadar dikmeye devam ediyorum. Bu şekilde başlayarak bütün taban kısmını diktim, bitirdim. Çeviriyorum. Ben düğmemi de hemen dikerek bitirdim. Patiğimizin bitmiş görünümü bu şekilde olacak. Şöyle başlangıç kısmından itibaren burası başlangıç bölümü 17 santim. Topumun bitmiş uzunluğu 23 santim. Taban kısmı da 7 santimden oluşuyor. Esneyen bir yapıya sahip olduğu için daha da şöyle göstereyim. Daha da büyüyecektir. Bu yüzden çok büyük başlamanızı tavsiye etmem. Giydikçe gevşeyecektir ve ayağınıza büyük gelebilir. Dediğim gibi bu verdiğim ölçü 38 veya 39 numara çok rahatlıkla olacaktır. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.